Herkese merhabalar. Bugün takıntılarla ilgili konuşmak istiyorum. Bundan önceki yayınlarda takıntıyla ilgili aslında değindiğim noktalar oldu. Bu yayınlardan bir tanesi Neden Tek Çare İzzet Güllü 2 yayını. Bu videoda ise diğerlerinden farklı olarak takıntılarım nelerdi, neler yaptım bunlardan söz edeceğim. Takıntı derken aslında neden bahsediyorum? İstemediğimiz, olumsuz diye tanımladığımız düşüncelerin aklımıza gelmesi, bunlardan rahatsızlık duymamız veya bir takım düşüncelere hizmet etmemiz. Yani onlara hizmet ederek rahatlamamız aslında takıntı dediğimiz şey. En genel anlatımda bu şekilde ifade edebilirim. Öncelikle benim kendimde takıntı olarak tanımladığım şeyler nelerdi? Bunlardan bahsedeceğim. Tabii ki hepsine örnek veremeyeceğim çünkü benim çok fazla takıntı diye tanımladığım şeyler vardı. Bunlardan en çok beni zorlayanı olumsuz düşünceler. Sıkıntılarımın yoğun olarak yaşandığı dönemlerde aklımdan bazı senaryolar geçiyordu ve bunlardan birçoğu gerçekten yaşanacakmış gibi bana geliyordu. Aniden kötü bir haber alma korkusu olabiliyordu. Aniden kaza yapma korkusu olabiliyordu ya da birisi bana çarpacak gibi bir düşünce gelebiliyordu aklıma. Bunların kötü yanı, beni zorlayan yanı gerçekten yaşanacakmış gibi gelmesiydi ve bu düşünceler beni aslında kısıtlamaya da başlamıştı. Yapacağım şeyleri zor yapıyordum veya yapamıyordum veya yaptığım işi bırakma durumu ortaya çıkıyordu. Ya da aklıma gelen bu düşünceler gerçekten yaşanacakmış, aslı varmış gibi oturup ağlıyordum. Yani bu düşünceye aslında hizmet ediyordum. Başka örnekler verecek olursam saçla oynama çok fazla vardı. Yani saçla özellikle kitap okurken ya da bir iş yaparken, çalışırken çok fazla oynuyordum. Sese karşı hassasiyetim çok fazla vardı. Saat sesi, aynı odada varsa buzdolabı sesi, çamaşır makinesi sesi, tesbih sesi, ağız şapırdatma sesi, bunlar çok fazla vardı. Her türlü sese karşı duyarlılık diyebiliriz. İnsanların yaptıklarını, söylediklerini çok fazla kafaya takma durumu vardı. Hatta uykularımı bile kaçırabiliyordu. Bir şeyleri çok fazla sayma durumum vardı. Örneğin mutfaktayım, iş yapıyorum diyelim. Bir şey doğruyorum ya, sayıyorum mesela kaç kere doğradım. Ya da yolda yürürken belirli yerlere basmak ya da basmamak gibi durumlarda yaşadım. Ya da adımlarımı saymak gibi durumlar yaşıyordum. Temizlik ve düzenle ilgili takıntılarım vardı. Bunlarla ilgili temiz olmadı düşüncesi ya da düzenli olmadı düşüncesi ya da bunu yapmam lazım şu anda. Bunu yapmadan diğer işlerime devam edemem düşünceleri çok fazla oluyordu. Islak şeylere dokunamama durumu çok fazla vardı. Bu hala var bu arada arkadaşlar. Yani ıslak şeylere çok fazla dokunamıyorum hala ama eskisi kadar beni etkilemiyor. Yamuk duran şeyler, duvarda özellikle yamuk duran tablolar. Bu da yine benim çok fazla takıldığım bir şeydi. Allah'ı sorgulama, dinimizi sorgulama gibi durumlar oldu. Dinsel takıntılar dediğimiz durumlar da oldu. Abdest aldıysam bu kabul oldu mu acaba, oldu mu? Özellikle gusül abdestinde. Kulaklarım delik, bu deliklerden su geçti mi gibi takıntılarım oldu. Bunlar benim ilk etapta aklıma gelenler. İlk düşündüğümde böyle bir 5 dakika içinde bulduğum şeyler. Tabii ki başka şeyler de var ama onlara gerek görmedim. Yani zaten takıntı dediğimiz şey olumsuz düşünce ve bu düşünceye hizmet etmek. Konuya öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Ben önceki yayınlarda da bundan bahsetmiştim. Takıntı dediğiniz şeyler, yani o olumsuz düşünce olarak gördüğünüz şeyler aslında çoğu takıntı bile değil. Nereden biliyorum? Aklımıza gelen düşünceleri olumsuz olarak nitelendiriyoruz fakat gerçekten bazı düşüncelere o anda ihtiyaç olabiliyor. Örneğin siz yoldan karşıdan karşıya geçemiyorsunuz diyelim. Çok korkuyorsunuz, yani araba çarpar mı, sağıma soluma bakayım gibi düşünceleriniz olabilir. Burada sizin daha önceden gördüğünüz, yaşadığınız ya da yetiştiğiniz yerde mutlaka bir koşullanmanız vardır. Beyin sizi aslında korumaya alıyordur. İzlediğiniz bir şey de olabilir. Yani bir filmde bir kaza görmüşsünüzdür. Beyniniz sizi korumak için nasıl koruyacak sizi? Bir düşünce üretecek, kaygı korku üretecek, öyle değil mi? Yani aslında sizi düşüncelerle ve duygularla korumaya çalışacak. Buradan yola çıkarak aslında takıntı dediğimiz şeyler bizim algılama biçimimizle alakalı arkadaşlar. Gerçekten her şeyin ucu bir şekilde algıya varıyor. Şöyle düşünelim. Düşünceyi eğer ayırmasalardı, olumlu düşünce, olumsuz düşünce olarak ayırmasalardı, bu düşünce ayrımı olmasaydı ne olurdu? Biz aklımıza gelen düşüncelerden rahatsız olmazdık aslında bu kadar. Bunun özellikle son yıllarda çok fazla artmış olması olumlu düşünce, olumsuz düşünce ayrımına dayanıyor. Bu düşüncelerden rahatsız olmaya başlamamız aslında onları olumsuz olarak algılamamızla başlıyor. Devamında ne geliyor? Bu düşünceleri gerçek sanmamız, o düşünceye hizmet etmezsek, bunun bizde bazı sonuçlar yaratacağına olan inancımızdan kaynaklanıyor. Sonrasında ne yapıyoruz? O düşünceye hizmet etmeye başlıyoruz. Ben buna bir örnek vereceğim. Neden algıyla ilgili olduğuna dair. Şimdi temizliği fazla yapanlara ne deriz? Böyle işte temizlik hastası, OKB vesaire deriz.
Geçen gün bir tane röportaja denk geldim. Seda Sayan'la Kadir Ezildi'nin röportajı. Kadir Ezildi'yi biliyorsunuzdur. Çok fazla temizlik yapan bir adam. Şimdi bu adam temizlik yapıyor, her gün temizlik yapıyor ve bundan kesinlikle rahatsız olmuyor. Ve o kadar güzel ballandıra ballandıra anlatıyor ki temizlediği yerleri, işte nasıl temiz yaptığını, hangi kiri neyin çözdüğünü, bunları o kadar güzel bir şekilde anlatıyor ki. Çevresindeki insanlar da hatta onu ruh hastası diye tanımlıyorlar. Fakat kendisi buna katılmıyor ve bunu severek yaptığını söylüyor. Ve bundan rahatsız olmuyor. Kadir Bey aslında algısında bunu bir sorun olarak görmüyor. Aksine keyif aldığı bir şey olarak görüyor. Demek ki takıntı olarak gördüğümüz şeyler aslında bizim onlardan rahatsız olmamızdan kaynaklı. Yani algılama biçimimizden kaynaklı. Bir düşünce geldiğinde bundan rahatsız olup olmamak aslında bizim işimize geliyor mu gelmiyor mu bununla da alakalı. Yani yine algıyla alakalı. Hoşlandığımız kişi veya heyecanlandığımız bir olay aklımıza özellikle gelsin diye uğraşırız belki. O anı tekrar tekrar düşünürüz. Buradaki düşüncelerin, bu tekrarlayan düşüncelerin bizim için hiçbir rahatsız edici yanı yok. Fakat aklımıza tekrar tekrar el yıkama isteği geldiğinde ya da tekrar tekrar bir şeyi yıkama, temizleme isteği geldiğinde biz bundan rahatsızlık duyuyoruz. Çünkü bunun aslında arka planda bir nedeni var. Biz bunu olumsuz olarak görüyoruz. Bir yerden mutlaka öyle öğrendik arkadaşlar. Mutlaka öyle kodlandık. Tabii ki sebeplerle işimiz yok bizim. Yani nedenini bilmesek de çözümü biliyoruz. Tekrar cümleme dönecek olursam bundan rahatsızlık duyuyoruz dedik. Rahatsız olmaya başladığımız zaman yani onu olumsuz olarak algılamaya başladığımız zaman orada bizim böyle gözümüzde büyümeye başlıyor arkadaşlar. Bu yavaş yavaş oluyor genelde. Yani birden dozaj artmıyor. Kedi gibi. Geldikçe beslediniz. Bir taneydi. Arkadaşlarını getirmeye başladı. Sürekli gelmeye başladı falan. Siz bu düşünceye ne yaptınız orada? Hizmet ettiniz. Yani kedi beslemek gibi düşünün bunu. Ve beslediğiniz kedilerin çoğalması gibi düşünün. Örneğin siz bir kere elinizi yıkadınız. Elinizin temizlenmediği düşüncesi size geldi. İkinci kere yıkadınız. O anda rahat ettiniz değil mi? O düşünceye hizmet ettiniz. Zaten düşünceye hizmet ediyorsunuz ve rahatlıyorsunuz. Yani orada bir rahatlama söz konusu. Bir süre daha böyle 2 kere yıkamayla idare ettiniz. Bir sonrakinde içiniz rahat etmedi 3 kere yıkamaya başladınız. Sonra bu gittikçe böyle dozajı artırarak ilerlemeye devam etti. Neden devam etti? Siz aslında o düşünceye hizmet etmeye devam ettiğiniz için. Bunu neden yaptınız peki? İçinizi rahatlatmak için yaptınız. İçinizi rahatlatmak için yaptınız ama bunun bir sonu yok. Çünkü sizin algınıza göre bu bir sorun. Sorun olan şeyde beyin duyarlılığı artırıyor. Size bir takım düşünce ve duygular gönderiyor. O düşüncelere ve duygulara hizmet ettiğinizde rahatlamış oluyorsunuz aslında. Yani mekanizma bu arkadaşlar. Peki gerçekten rahatlıyor musunuz uzun vadede? Hayır. Bu sizi rahatsız ediyor. Neden? Çünkü sizi yoruyor. İşiniz gücünüz o olmuş oluyor. Bütün dikkatiniz orada olmuş oluyor. Siz tamamen o düşünceye hizmet etmiş oluyorsunuz. Düşünce sizi yönlendiriyor böyle. Sağa sola nereye çekerse siz oraya gidiyorsunuz. Umarım bu kısmı özetleyebilmişimdir. Zaten İzzet Güllü'nün harika videoları var takıntıyla ilgili. Peki biz bu ve benzeri durumlar için ne yapabiliriz? Öncelikle bizim şükretmeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi ne alaka diyeceksiniz? Beyniniz demek ki düzgün çalışıyor. Kelime dağarcığınıza yerinde olacak ki aklınıza düşünce geliyor. Yani düzgün çalışıyor beyniniz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani beyninizle ilgili herhangi bir sorununuz yok. Beyniniz çalışıyor. Aklınıza düşünce geliyor. Aklınıza düşünce zaten gelmeli. Öncelikle o yüzden şükür ki beynimiz çalışıyor. Sonra burada gerçekçi bir şekilde sorgulamak devreye giriyor. Bu konuya bakış açımızı yani algılama biçimimizi değiştirmeye ihtiyacımız var. Yani takıntı olarak gördüğümüz, obsesyon olarak gördüğümüz veya işte olumsuz düşünce olarak gördüğümüz her ne varsa bunların farkına varmamız gerekiyor ve bunlar gerçekten bir sorun mu yoksa bir gereklilik mi? Bunu ölçüp tartmaya ihtiyacımız var. Sizin bu düşünceleri, bu takıntı dediğiniz şeyleri gerçekçi bir bakış açısıyla kısaca bir sorgulamaya ihtiyacınız olabilir. Önceki videolarda da verdiğim bir örnekten bahsedeceğim. Sizin sürekli böyle el yıkama alışkanlığınız var diyelim. Bu yönde çok fazla düşünceleriniz geliyor ve bir türlü temizlenmediğini hissediyorsunuz diyelim. Bir misafirliğe gittiniz, sürekli el yıkayasınız geldi. Bir türlü o anda temiz hissedemiyorsunuz diyelim. Bir şeylerden tiksindiniz diyelim. Şu açıdan bakabilirsiniz olaya. Sizin elinizi bir kere düzgünce yıkamanızla 10 kere yıkamanız arasında ne kadar fark var? Elinizi yıkadıktan sonra mikroskopla falan bir baktınız mı, incelediniz mi? Temizlik sadece elde mi bitiyor? Yani sizin eliniz temizlendi diye vücudunuzdaki her yer mi temizlendi? Yüzünüz de mi temizlendi? Ayaklarınız da mı yıkandı? Yani siz tepeden tırnağa temiz mi oldunuz? Dördüncüsü, sizin mikroba hiç mi ihtiyacınız yok? Yani bu hastalıklara bağışıklık falan nasıl kazanılıyor? Hiç mi kirlenmeyeceksiniz? Hiç mi mikrop almayacaksınız? Hiç mi o bağışıklığı kazanmayacaksınız? Temizlendiğinizi zannediyorken belki de kirlisiniz. Bunu nereden bileceksiniz? Belki eliniz çok temiz ama kolunuz kirli mesela.
Bu tip kısa kısa sorgulamalar yapabilirsiniz. Bu sorgulamalar sonunda varacağınız sonucun ben büyük oranda sizi ikna edecek bir sonuca götüreceğini düşünüyorum. Yani o gelen düşüncelerden artık eskisi kadar rahatsız olmamanızı sağlama yönünde bir adım atacağınızı ben düşünüyorum. Yani düşünceye hizmet etmeye devam etseniz dahi bunu bilerek devam edeceğiniz için onu azaltmaya başlayacağınızı ben düşünüyorum. Yani o el yıkama davranışının ya da o takıntı dediğiniz şeyin her neyse azalmaya başlayacağını düşünüyorum. Şimdi biz gerçekçi bir şekilde olayı sorguladık. İkinci aşamada ne yapacağız? Aklımıza her türlü düşüncenin gelebileceğini bileceğiz arkadaşlar. Olumlu, olumsuz düşünce ayrımı yapmayacağız. Bileceğiz ki o gelen düşüncenin beynimiz için bir nedeni var. Biz düşüncelerimizden kaçmayacağız ve biz bu düşüncelerle savaşmayacağız. Bu noktada telkin devreye girecek. Aklıma her türlü düşünce gelebilir. Düşüncenin olumlusu olumsuzu olmaz. Olumlu ya da olumsuz düşünce benim bunu kategorileştirmemse ben düşünceyi düşünce olarak görüyorum. Olumlu olumsuz diye kategorize etmiyorum. Beynime her türlü düşüncenin gelebileceğini biliyorum. Bunun bilincindeyim. Bir takım düşünceler beynime gelip de bir takım düşünceler başka yere gitmeyeceği için, o da beynime geleceği için ben bunlarla savaşmıyorum boş yere. Ne yapıyorum? Olabilir, insanım, aklıma düşünce gelebilir, ben bununla ilgilenmiyorum. Düşüncelerime saygı duyuyorum diyeceğiz arkadaşlar. Artı bunun yanında davranış olarak da bunu destekleyeceğiz. Yani birine ben seni seviyorum demeyeceğiz kuru kuru. Hem sözle, güzel tatlı dille konuşacağız hem de davranışla bunu göstereceğiz. Yani telkinimizi yapacağız, olabilir ilgilenmiyorum diyeceğiz. Ardından bu düşünceye hizmet etmeyeceğiz arkadaşlar ve bununla savaşmayacağız. Yani elimi düzgün bir şekilde yıkadıktan sonra ikinci kere yıkama isteği geldiğinde ben gidip ikinci kere elimi yıkamayacağım. Bu sizi ilk başta zorlayacak, bunu biliyorum. İçiniz sıkılacak, daralacak, yapmak isteyeceksiniz, o düşünceye hizmet edip de rahat etmek isteyeceksiniz. Ne olacak sanki bir kere yıkayayım diyeceksiniz, üçüncüyü yıkamam diyeceksiniz. Bunlar olacak, bunlar da benim yaşadığım şeylerdi. Yani siz kapınızı kilitlediniz, dilenci her yerden gelmeye çalışacak. Siz o anda bile bu düşünceye hizmet etmeyeceksiniz. O zaman ne yapacak biliyor musunuz? Bekleyecek, gidecek. Sonra ertesi gün tekrar gelecek. Bekleyecek, alamayacak, gidecek. Kedi örneğindeki gibi. Kediler gittikçe azalacak. Ertesi gün gelecek, 2 günde bir gelmeye başlayacak, 3 günde bir gelmeye başlayacak derken tekrar gelmeyecek. Yani ümidini yitirecek aslında. Çünkü istediğini ona vermediniz. Burada sizin zorlanacağınız şey o düşünceye hizmet etmemekten kaynaklı olarak rahatlayamamak. Ama aslında bu rahatlamak sandığınız şey düşünceye hizmet etmek arkadaşlar. Yani sizin bütün dikkatinizi o yöne vermeniz, o yönde bloke olmanız demek, öyle değil mi? Yani aslında bu bir rahatlamak değil. Bu sizi ele geçiren bir şey. Bu anlık bir rahatlamak. Bunu lütfen unutmayın. Anlık rahatlamak. Sigarayı içtiniz, tamam o anda rahatladınız ama ne oldu? Bir daha isteyeceksiniz. Yani bunun bir sonu yok. Sizi asıl rahatlatacak olan şey düşüncelerinizi doğru tanımak, doğru algılamak, olumlu olumsuz düşünce ayrımı olmadığını bilmek ve aklınıza bir düşünce geldiği zaman bundan rahatsızlık duymamak. Bunun yöntemini de az önce anlattım. Bu yöntemi uyguladığınızda takıntı dediğiniz şeylerin aslında birçoğunun takıntı olmadığını fark edeceksiniz. Düşüncenin olumsuzu olumlusu olmadığını fark edeceksiniz. Aklınıza düşüncelerin eskisi kadar gelmediğini fark edeceksiniz. Geldiği zaman sizde hiçbir sonuç doğurmadığını fark edeceksiniz. Ve çok rahat edeceksiniz arkadaşlar. Bunun size garantisini veriyorum. Takıntı, ben önceki videolarda da söyledim bunu. Gerçekten çok basit. Çok basit. Sadece oradaki o eşiği aşmanız gerekiyor. Yani o eşik var ya, o işte rahatlayayım eşiği, işte o sıkıntı çekmeyeyim, aman içim daralmasın eşiği var ya, ki o çok basit bir şekilde aşılıyor, inanın bana. Psikolojik dediğimiz fiziksel şikayetlerinin yanında gerçekten takıntı çok basit. Yani ben de bakın o kadar takıntı saydım ki saymadıklarım da var. Hemen geçti bitti biliyor musunuz? Yani bazılarının şiddeti azaldı. Sadece gerektiği yerde ve durumda gelen düşüncelerim var. Tabii ki bu olmalı. Sese duyarlılığım bile inanılmaz ölçüde azaldı. Yani ben bunları aslında gözümde büyüttüğüm için, ona hizmet ettiğim için ve bunun sonucunda duyarlılığım arttığı için gittikçe beslenmiş arkadaşlar. Mesela bu saçla oynama dedim ya. Yıllar önce üniversite zamanında hocalarımızdan bir tanesi bir şey söylemişti. Demişti ki kitap okurken bir şeylerle oynarsanız bu beyninize çok zarar verir. Ve ben yıllar sonra sıkıntılarımın arttığı dönemde saçımla oynamaya başlıyorum. Hatta saçımı çok fazla yoldum yani arkadaşlar. Çok fazla da döküldü saçlarım açıkçası. Üniversitedeki hocamın söylediği cümle de aklıma gelmesiyle birlikte ben bu saç oynama isteğiyle savaş haline girdim. Gittikçe arttı, gözümde büyüdü, yapmamalıyım, oynamamalıyım, işte beyne zarar veriyormuş düşüncesi ortaya çıktı.
Ama ben daha çok oynamaya başladım. Üstüne üstlük bunun dikkatimi dağıtacağını düşündüğüm için ekstra dikkatim dağılıyor. Hiçbir şekilde okuduğumu anlamıyorum. Başa dönüyorum, tekrar okuyorum. Bir yandan saçımla oynamamaya çalışıyorum. Tekrar elim oraya gidiyor çünkü yani onunla savaşıyorum. Bunu bir sorun olarak algıladığım için, kaçmaya çalıştığım için daha da arttı arkadaşlar ve ben artık dedim ki tamam ben böyle yaşayacağım. Yani elim saçımda yaşayacağım falan demeye başladım. Okuduğum hiçbir şeyi anlamayacağım o zaman ben demeye başladım. Yani saç oynama dedim ama basit bir şey değil. Gerçekten benim günümün belirli bir kısmını işgal eden bir şeydi. Ben artık hiçbir şey okuyamaz olmuştum. Sonra ne oldu? Öncelikle algım değişti. Yani bu üniversitedeki hocamın söylediği şeyin ne kadar saçma olduğunu fark ettim. Önce bununla başladı, farkındalıkla başladı. Tabii ki fark etmek oradaki değişimi başlatıyor, ilk adım oluyor. Ne yaptım? Ben bununla savaşmadım. Kitap okurken saçımla da oynadım ve bundan keyif aldığım için, yani o parmağımda bıraktığı hissi sevdiğim için yaptığımı hatırladım. Zamanla bıraktım gitti arkadaşlar. Yani ben unuttum onu. Çünkü neden? Sorun olarak görmedim. Ya da şu anda bile olsa mesela sorun olarak görmem. Yani canım ister. Hani saçım yumuşak gelmiştir bana. Güzel bir hissiyat vermiştir. Oynarım yani. O yüzden önce bakış açınızın, o duruma, o düşünceye bakış açınızın değişmesi çok önemli. Olumlu düşünce, olumsuz düşünce diye bir şey yoktur arkadaşlar. Beyne her türlü düşünce gelir gider. Lütfen bunu kendinize tekrar tekrar hatırlatın. Bu bir hastalık değil, bu bir bozukluk değil. Bu yöntemi uygulayıp da geçmeyecek bir şey ben tanımıyorum arkadaşlar. Mesela dinsel konular, Allah'ı sorgulamakla ilgili konular. Buna nasıl baktım onu da söyleyeyim. İnanç dediğimiz şey aslında %100 bilinen bir şey değil, değil mi? Yani ispatlanmış bir şey değil. İspatlansa zaten biz bunu bilirdik. Yani inanç olmazdı bu. Bilgi olurdu zaten. Biz bunu bilmiyoruz. Yani %100 bir yaratanı gözümüzde görmedik. Gözümüzde görmediğimiz için, bunu %100 bilmediğimiz için bunu belirli oranda bilmenin bana yeteceğine kanaat getirdim. Benim için zaten yüzlerce örnek var. Bu kainatın yaratılış şekli, insan vücudunun yaratılış şekli, örneğin beynimizin bizi korumaya hizmet etmesinin, bir kaza anında şarteli kapatıp da hiçbir şey bize hissettirmemesi, hayvanların yaratılışı, ağaçların, bitkilerin, doğanın yaratılışı, yani her şey benim için aslında yeterli düzeyde bir kanıt. Çünkü biz olanı keşfediyoruz aslında. Yani biz olan bir şeyi, örneğin insan beynini keşfediyoruz. Hala kainatı keşfediyoruz. Hala insan vücudunu keşfediyoruz. Ne yapıldı mesela? İnsan vücudundaki vitaminler keşfedildi. Amino asitler var, onlar keşfedildi. Hücrenin varlığı keşfedildi. Vesaire vesaire. Yani biz olanı keşfediyoruz aslında. O nedenle benim için bir yaratıcının varlığı bir değil, birden fazla delille aslında ortada. Bu benim inancım. Allah'ın varlığı ile ilgili benim için bir tane bile kanıt varsa onu riske atmam ve inanmayı tercih ederim. Diğer senaryoda ise saydığım şeylere ve birçok şeye rağmen bir yaratıcının varlığına inanmamayı tercih etseydim aklımda hep bir şey kalırdı arkadaşlar. Yani hep bir soru işareti kalacaktı. Bu vardığım sonuçtan sonra aklıma bu konuda gelen düşünceler beni rahatsız etmemeye başladı. Hala geliyor mu? Hayır, gelmiyor. Yani bir yaratıcı var mı yok mu? Bu konuda bir düşünce gelmiyor benim aklıma. Gelse de bundan rahatsız olmam. Dinsel takıntı dediğimiz şey de aslında benzer. Örneğin ibadet yapıyorum. İbadetim kabul oldu mu? Ya da abdest aldım diyelim. Abdestim kabul oldu mu? Şimdi ben bildiğim kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla en doğru şekilde zaten onu yapmaya çalıştım. Eksiği var ya da yok. Fazlası var ya da yok. Bunun takdirini verecek olan eğer yaratansa bırakın o takdiri o versin. Yani biz bunu bilemeyiz. Kabul oldu sanırsınız kabul olmaz. Kabul olmadı sanırsınız kabul olur. Elimden geleni olabildiğince yapıyorsam gerisini Allah'a bırakıyorum aslında. Olay bu. Bu düşünce tarzını benimsediğinizde zaten o rahatsız olduğunuz düşünceler gelse sizi etkilemeyecek. Çünkü sizin için aslında olumsuz düşünce olmaktan çıkacak. Çünkü siz diyeceksiniz ki Allah bilir ben bilmiyorum. Allah biliyor diyeceksiniz. Ne olacak? Yine sizden alamayacak. Sonra gelemeyecek. Bunun gibi arkadaşlar, umarım anlatabilmişimdir. Örnekleri çoğaltabiliriz. Biraz da hastaydım. Boğazım hala tam düzelmedi. O yüzden anlatırken birazcık zorlanıyorum. Gerekirse ikinci yayını mutlaka çekeceğim. Eğer sorularınız olursa yorumlar kısmında lütfen belirtin. Arkadaşlar gerçekten tüm samimiyetime söylüyorum. Takıntı dediğiniz şeyler aslında takıntı değil. Siz öyle gördüğünüz için öyle ama değil. Olumsuz olarak gördüğünüz düşünceler aslında olumsuz düşünceler değil. Siz öyle algıladığınız için öyle. O yüzden bu konunun çözümü gerçekten basit. Çünkü tek seferde bile çözebilirsiniz onu. Mesela panik atakta öyle değil. Yani bir kere doğru tepkiyi verdim gitti bir daha gelmeyecek diye bir şey yok. Ama takıntıda böyle bir şey var. Takıntıda
konusuna göre ve sizin algılamanızın değişmesine göre birdenbire bitebilir o durum. Mesela bende felaket senaryoları beni çok zorluyordu, ağlatıyordu. Yani oturup ağlıyordum, evden çıkamıyordum. İnanmıştım yani her an böyle kötü bir haber alacağım. Buna inanmıştım. Çok hızlı bir şekilde bu düşünceler değişti. Sizi zorlayan konular elbette ki olacaktır. Yani ben basit derken umutsuzluğa kapılın diye söylemiyorum. Sizi zorlayan durumlarda olabilir. Fakat şunu gördüm ki hem kendimde hem de diğer canlı tanıklarda takıntı diğer psikolojik yaşadığınız durumlara istinaden gerçekten daha kısa sürede çözülüyor arkadaşlar. Yıllardır da olabilir. Bakın belki 20 yıldır yaşadığınız bir durum var atıyorum. Yine siz aynı tepkiyi verdiğinizde çok kısa bir şekilde zaten bundan kurtulmuş olacaksınız ama kurtulmaya çalışmadan kurtulmuş olacaksınız. Neden? Çünkü ona hizmet etmeyi bırakacaksınız. Ve o anda yaptığınız bir iş varsa ya da yapacak olduğunuz bir iş varsa ona devam edeceksiniz. Yani hayatınıza devam edeceksiniz. İlk başta zorlayacak, sıkıntı verecek ama bunlar zamanla azalacak, geçecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Eğer spesifik olarak benim şu düşüncem var, ben bu düşüncemi hala sorunlu olarak görüyorum, hala olumsuz olarak görüyorum dediğiniz bir durum varsa ve bunu gerçekçi bir şekilde sorgulayamıyorsanız veya sorguladığınızda bu algınızı değiştirmiyorsa bunun da bir önemi yok arkadaşlar. Olabilir, ilgilenmiyorum, saygı duyuyorum. Beynime her türlü düşünce gelebilir. Ben bu düşünceye hizmet etmiyorum. Ben artık olumlu olumsuz düşünce ayrımı yapmıyorum gibi telkinler uygulayarak da bu takıntılardan zaten kurtulmanız mümkün. Gerçekçi sorgulamayı önermemin nedeni sizin süreci hızlandırmanız aslında. Ama sadece olabilir, ilgilenmiyorum telkiniyle de takıntılarınızdan zaten kurtulursunuz. Ben bunu gerçekçi bir şekilde sorgulayamıyorum veya sorguladığımda bir şeye ulaşamıyorum diyenler için bunu da ayrıca belirtmiş olayım. Telkin dönüştürür lütfen. Bu konuyla ilgili hoşunuza giden videoları ara ara izleyerek kendinize hatırlatın ve olabilir ilgilenmiyorum telkinini uygulayın. İşinize gücünüze devam edin ve savaşmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kısmetse bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle sevgiler.